Ağzımızdan çıkan her söz ya bizim için bir rahmet olur ya da bir azap sebebi olur. Dilinle neyi çağırırsan hayatına da o gelir. Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıldığında Allah Teala'ya yönelerek şöyle demişti. Rabbim onların bana zina yakıştırmasındansa zindana girmem benim için daha iyidir. Bu duasının ardından Yusuf Aleyhisselam zindana girmişti. Ancak bir süre sonra bu durumun uzamasından dolayı Rabbine yönelerek bir çıkış istemişti. Cenab-ı Hak da ona ey Yusuf bizden zindanı istedin sana zindanı verdik. Şayet afiyet isteseydin sana afiyet verirdik diyerek cevap verdi. İnsanın duasında ne istediğine dikkat etmesi gerekir. Çünkü bazen dilden dökülen bir söz hayatın yönünü belirleyebilir. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında da bu aynı hakikat vardır. Kavminin iman etmeyeceğini düşünerek onları terk eden Yunus Aleyhisselam bir balığın karnında imtihan edilmişti. Zor durumda kalan Yunus Aleyhisselam şu duayı yapmıştı. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendime zulmedenlerden oldum. Bu yakarış öyle içtendi ki Allah Teala onu sıkıntıdan kurtardı. Eğer bu sözleri söylememiş olsaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacağı bildirilmiştir. İnsan kalbinden ne geçirirse, diliyle ne söylerse hayatına o yansır. Bazen öyle anlar gelir ki İnsanın yüreği daralır, çıkış yolu kalmadığını düşünür, her şeyin üstüne geldiğini hisseder, umudun tükendi sanırsın. Fakat unutmamak gerek ki her şeyin üzerinde bir kudret var. Rabbine samimi bir kalple yöneldiğinde görünmeyen kapılar bir bir açılır. Ne kadar karanlık olursa olsun, ne yaşarsan yaşa, kalbinden umudunu ve duanı eksik etme. Çünkü Allah kalpten gelen hiçbir yakarışı cevapsız bırakmaz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası bu hakikati bize hatırlatır. Firavun'un zulmünden kaçarken denizin kıyısında çaresiz kalmıştı. Arkalarında düşman ordusu, önlerinde aşılmaz gibi görünen bir deniz vardı. O anki çaresizliği düşünün, ne kadar korkunç bir durum değil mi? Ama işte tam da o anda Musa Aleyhisselam samimiyet dolu bir kalple Rabbim benimle beraberdir, o bana bir yol gösterecektir ve onun yardımı her şeye yeter. İşte o an Allah Teala denizi ikiye ayırdı ve kurtuluş yolunu açtı. En zor anlar bile bir duanın mucizeye dönüşebileceğini unutmayın. Bir başka örnek Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında karşımıza çıkar. O zalimlerin zulmüyle devasa bir ateşe atılmak üzereydi. Düşünsene etrafında alevler yükseliyor ve seni yakmaya hazırlanıyorlar. Korkmak, endişelenmek insana mahsustur. Ama öyle olmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde sadece bir inanç vardı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. İşte bu teslimiyet öyle güçlüydü ki Allah Teala ateşe emir verdi. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol. Ve o ateş İbrahim Aleyhisselam'a sadece rahmet oldu, hiçbir zarar vermedi. Şayet kalbinde Allah Teala'ya güven varsa en büyük yangınlar bile rahmete dönüşür. İnsan ne kadar zorda olursa olsun Allah Teala'ya dayandığında yalnız değildir.